Engin Akgürek ikinci başrolüyle Eylül 2010'da televizyon izleyicisinin karşısına çıkar. Reşat Yaşar'ın da çok umrundaydı sen. Selim onu ikna eder. Rol aldığı dizi Fatma Gül'ün Suçu Ne, canlandırdığı karakter ise Kerim Ilgaz'dır. Hikaye Türk Edebiyatı'nın çınarlarından Vedat Türkali'nin 1986 yılında filme aktarılan senaryosundan uyarlamadır. Her ikisini de izleyenlerin ortak görüşüne göre filmle dizinin ayrıldığı en önemli nokta Kerim ve Fatma Gül karakterleridir. Vedat Türkali'nin Kerim'i toplumun baskısına rağmen tecavüz mağdurunu bağrına basarken, dizideki Kerim, tecavüz mağdurunun nefretine rağmen kendi yüreğinin sesini dinler. Sorgulanan konu ise genel hatlarıyla aynıdır. Erkek egemen dünyada erkeklerin ahlak ve namus kavramlarına bakışı ve yaklaşım farklılıkları. Efendim Meryem abla. Neredesin oğlum sen? Aradım, cevap da vermedin. Buralardayım. Hala mı? Hala. İyi. Ne oldu? Sinirlerim bozuk. Sabahtan beri neyle uğraşıyorum bir bilsen. Neyle? Sabah yine çok erken kalktım. Yanko'ya gittim ot toplamak için. Kızım biri. Bir kız. Ve hemen her toplumun kanayan yarası. Küçücük Tecavüz. Buldum öylece. Hırsına geçmişler. Baksana bir bana. Benim bugün yaşadıklarımdan daha mı önemliydi yaşadıkların ha? Sana söylüyorum. Bir genç kızın hayatından daha mı önemliydi? Ben yapmadım. Ne diyorsun sen? Yemin ederim. Yemin ederim nasıl oldu bilmiyorum ama ben yapmadım. Ne oldu? Ben o kız öyle bir şey yapamam ablacığım. Ama hatırlamıyorum işte. Fatma Gül'ün Suçu Ne, yayınlanan ilk bölümün sonundaki tecavüz sahnesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturur. Köşe yazarlarından kadın derneklerine, hatta meclisteki milletvekillerine kadar hemen herkes o sahneyi konuşur. Hakkında önergeler dahi verilir. Dizi Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun senaryosu ve Hilal Saral'ın yönetimiyle 3 kadının eseridir. Bu yüzden kadınlardan yana saf tutması da normal karşılanır. Yine de işin en başında Engin Akgürek'e dair doğru ipuçları izlenmiştir. Bir söyleşi sırasında "Bu diziden yeni bir yıldız doğacak mı?" sorusuna senaristler şu cevabı verir. Mesela Engin Akgürek var. O da başarısını daha önceki işlerde göstermiş, işini son derece ciddiye alan, inandırıcı olması için kafa patlatan bir oyuncu. Yaraların iyileştikçe iyileşebilmeyi dileyeceğim. Fatma Gül, ben keşkelerimle, pişmanlıklarımla birlikte gidiyorum ve hep onlarla yaşayacağım. Hoşça kal. İzleyicinin büyük bir kısmı Kerim karakterine başta pek de ısınamaz. Pek çoğu Kerim'in de o gecenin suçlularından biri olduğunu, bunu er ya da geç hatırlayacağını öne sürer. Farklı bir grup izleyici ise Kerim'le Mustafa Bulut'u kıyaslamaya başlamıştır bile. Sen bize niye hırslanıyorsun ki? Biz senin karına hiçbir şey yapmadık. Sonradan senin karın oldum. Seni var ya öldürürüm. Öldür lan hadi. Öldür hadi, öldür! Kerim! Gerçi arada bir Mustafa Bulut özlemini dindiren sahneler de vardır. Ama sonuçta karşılarındaki bambaşka biridir. Bu noktada dizinin senaristleri Yörenç ve Gençoğlu'nun da hiç beklemediği bir şey olur. Daha dizinin ilk bölümlerinden itibaren izleyici Kerim Ilgaz'ı bağrına basar.
Senaristlerin en çok eleştirildikleri konu ise Kerim'in durmaksızın döktüğü gözyaşlarıdır. Aslında burada da kayda değer bir oyunculuk örneği izlediklerini sonradan öğreneceklerdir. Setin makyaj sorumlularını da ileride doğrulayacağı gibi Engin Akyürek hemen hiçbir ağlama sahnesinde sahte gözyaşı kullanmaz. Ağlaması gerekiyorsa ağlar. Engin Akyürek'in oyunculuğunun zirvesine ulaşan koşusunda gözden kaçan bir nokta daha vardır. Sadece 6 ay arayla canlandırdığı birbirine taban tabana zıt iki karakterle birden izleyicinin gönlünde taht kurar. Ruh hastası, sevdiğine kurşun sıkacak kadar dengesiz, gözü kara aşık Mustafa'dan ince düşünceli, vicdanıyla arzuları arasında gidip gelen ama sonuçta hep sevdiği kıza boyun eğen, ona dokunmaya bile cesaret edemeyen bir tür derviş ruhlu aşığa uzanır. Her iki karakteri de unutulmaz kılar, yeteneğiyle adeta şov yapar. O şovdan izleyicilerin hafızalarına kazınan sahnelerden biridir bu. 5 kez sadece "Fatma Gül" der. Her Fatma Gül'ü öylesine farklı ses tonları, Fatma Gül. mimik ve bakışlarla zenginleştirir ki kısa sürede rolünü konuşmasına bile gerek kalmadan gözleri ve sesiyle canlandırdığı yazılıp çizilmeye başladı. Fatma Gül. O gece sabaha karşı seni yolcu etmeye koşuyormuş Fatma Gül. İskeleye yakın bir koyda tesadüfen karşımıza çıktı. Selim Yaşaran'ın nişanından sonra içiyorduk. Hepimiz sarhoştuk. Ne diyorsun sen be? Fatma Gül'ün bir suçu yok Mustafa! Öte yandan kendisinin bile farkında olmadığı bir misyonu vardır. Yeteneği sayesinde pek çok tecavüz mağdurunun umudu olur. Bu sessiz mağdurların bir kısmı Kerim gibi erkeklerin de var olduğuna inanmaya başlar. Bir kısmı da yanındaki tecavüz mağduruna nasıl davranacağına dair ipuçları toplar. Sonuçta mağdur ya da mağdur yakını yaralı bir kesimin yeşeren umududur artık. Bana bir şey yaptın. Hatta bu umut Engin Akyürek adına açılmış fen sayfalarında dile gelir, yaşanan acılar diğer üyelerle paylaşılır. Onun bir suçu yok. Ona bir zarar vermeyeceksin Mustafa. Ona zarar vermeyeceksin. Sen zaten ona arkandan dönerek en büyük zarar verdin. Onu sen de korumadın. Suçlu kim biliyor musun? Suçlu Erdoğan Yaşaran'dır. Suçlu Selim Yaşaran'dır. Suçlu Vural'dır. Suçlu benim. Fatma Gül düşmanın değil Mustafa. Sen onu terk ettin. Dizi bambaşka tartışmalara da konu olur. Bu tartışmalar Onunla arasında evlendim. tecavüz yasası, kadının tecavüzcüyle evlendirilmesi, hatta tecavüz sonucu dünyaya gelen bebekler de var.
Hadi öldür beni. Ama sana yalvarıyorum. Ona bir zarar vermeyeceksin. Fatma Gül'ü gördüm ben. Ölmek istiyordu. Aynı annem gibi. Ben yıllarca babamdan nefret ettim. Benim annem onun yüzünden öldü diye. Fatma Gül de benim yüzümden ölecekti. Dizinin günlük hayatta bulduğu yankı bir yana, izleyicinin iyiden iyiye benimsediği Kerim karakterini canlandırmak aslında hiç de kolay değildir. Çünkü Kerim vicdanlarda suçludur. Tecavüz etmemiş bile olsa tecavüz karşısında sessiz kalmak da suçtur. yüzünden yaşasın En basitinden ihbar etmesi gerekirken onu bile yapmamıştır. Zaten daha ilk gün Ama sen ben yapmadım Engin demiştin. Akyürek bu suçluyu sahip olduğu bütün duygularıyla, bütün açmazları ve çaresizlikleriyle seyirciye öylesine net aktarır ki belki kimse kendini Kerim'in yerine koyamaz ama pişmanlığına sonuna kadar inanır. Seyirci Kerim gibi bir suçluyu Engin Akyürek'in olağanüstü performansı sayesinde dizinin finalinden çok önce affeder. Üstelik bu eline tekste alıp çalışmakla ortaya çıkan bir oyunculuk da değildir. Sadece 10 saniyede ve sadece bakışlarıyla şaşkınlık, şüphe, mutluluk, coşku, endişe ve korkuya geçebilmesi Buradaydık. gururuna yediremediği o utancı ve pişmanlığı Yaşanan hap vermişti bize. İçkiyle beraber hap içtik. Sonra her şey bir anda bulanıklaştı. Buradaki her şey bulanıklaştı. Zaten o geceyle ilgili her şey bulanık. ve yaşadığı Sonrası vicdan kabus. azabını yüzünün her kıvrımında gösterebilmesi de bunun delilidir. Kabus. Sadece yüzü, gözleri ve mimikleriyle değil, elleriyle de konuşur. Yönetmen Hilal Saral basında yer alan açıklamasında Engin Akyürek'e bu sahne ile ilgili herhangi bir direktif vermediğini, Akyürek'in o sahneyi tamamen doğaçlama canlandırdığını söyler. Beni sevdiğini ilk ne zaman anladın? Yetenek tanrı vergisidir ve neyse ki insanlarda o yeteneği görecek zeka da vardır. Akyürek'in yeteneğini de dizinin yayınlandığı her ülkeden milyonlarca insan görür. Senaristler Yörenç ve Gençoğlu katıldıkları bir televizyon programında onu olağanüstü bir oyuncu, çok sıcak bir oyuncu ve çok disiplinli bir oyuncu sözleriyle tanımlarlar. Adına açılan fen sayfaları her geçen gün artar. Sadece ekranların ve yazılı basının değil, online medyanın da ilgi odağı haline gelir. Tüm dünyada adına açılan 500'ü aşkın Facebook sayfasıyla kadın, erkek, hatta çocuk her yaştan herkesin sevgisini kazanır. Anadolu Aslanı, Karaoğlan, Işık Gözlü olan, Mimikler Sultanı gibi isimlerle anılır. Popülaritesi Türkiye'nin en iyi bilinen ve magazin basınından haberleri hiç eksilmeyen oyuncularını bile geride bırakır. Sevenlerini derin sessizliğiyle merakta bıraksa da kimse gücenmez. Çünkü öğrendikleri bir şey vardır. Aktör rol yapar. Oyuncu rolünü oynar. Star kendini gösterir. Ve efsane kendini gizler. Ödüm patladı.
Engin Akyürek 80 bölüm rol aldığı dizideki performansıyla aralarında basın ve üniversitelerin olduğu farklı kuruluşlardan 8 ödül birden alır. Hayranlarına arkadaşlarım diyen sanatçıyı arkadaşları da yalnız bırakmaz. Hep arkasında durur. Kimi online ansiklopedilere Engin Akyürek maddesini yazar, kimi doğan çocuğuna Engin adını verir. Kimi ışıklı gözlü evladı için dualar eder, kimi de yazdığı şiirlerle, öykülerle ona seslenir. Madem ki uzun ve zorlu bir yolda yürümeye karar vermiştir, arkadaşları da bazen önünde, bazen yanında, bazen arkasında ama hep etrafında olacaktır. Oyunculuğa nasıl başladım? Aslında benim için iki dönem var oyunculukla ilgili. Biri işte Ankara'daki tiyatro yaptığım bir dönem. İşte üniversite yıllarımın geçtiği dönem. Bir de İstanbul'a gelip hani sektöre girip sektörde işte dizi yani bu sektörün içerisinde ki durumum. Enteresan bir şekilde geldim. Aslında ben İstanbul'a bir yarışma programıyla geldim. Yani ondan sonra gelişen bir takım olaylar oldu. Hani İstanbul'a gelişim ve bu sektöre girişim bir yarışma programı sayesindedir. Şimdi tabii televizyon çok uzun süreli bir iş. Atıyorum 100 bölüm, 200 bölüm çekebiliyorsunuz bir diziyi. 3 sezon devam edebiliyor. O yüzden çok uzun vadeli ona hazırlanmanız ve çok yüksek bir konsantrasyonda bulunmanız gerekiyor. Yani bitmeyen bir şey. Yani bir sinema filmine gidersiniz, işte 20 gün, 30 gün çekersiniz o filmi ve biter. Ve başka bir şeye konsantre olursunuz. Dizinin çok enteresan bir şeyi var, bir temposu var. Ve o tempo içerisinde de sizin işte o karakterin gelişimi, dizinin işte beğenisi, işte izleyiciden gelen tepkilerle beraber başka bir şeye doğru dönüşmeye başlıyor oynadığınız şey. Ve buna devamlı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani tiyatrodan ve sinemadan farkı orada belli bir metin vardır ve o metini oynarsınız. Ama dizide 50. bölüm ne olacağını bilemezsiniz. Ama birinci bölüm oynarken de 50. bölümde ne olacağını düşünerek oynamanız gerekir. Oyunculuk için tiyatro yapmak her zaman bir avantajdır. Konservatuara girmek de çok büyük bir avantajdır. Ama hani bu tamamıyla kişinin kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çok bireysel bir meslek ve yetenekle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Hani sonuçta tıp fakültesi değil bu. Hani hayati bir tehlikesi yok yaptığınız şeyin. Tamamen sizinle ilgili bir şey. Yani konservatuar mezun olmayan biri de bu işte çok başarılı olabilir. Ama nedir? Konservatuar mezun olursunuz, bu iş akademik eğitimini alırsınız. Bunlar hep sizin avantajınızadır. Ama hani konservatuar mezunu olmayıp da bu işi çok başarılı yapan insanlar da vardır. Bakar olaya. Yani ne oynuyorum? Ya da orada var olduğum şeyi neyi temsil ediyor? Onun motivasyonu nedir? Ben biraz ona çok dikkat ederim. Yani oynadığım rolün nedir? Motivasyonu nedir? Zaafları nedir? Tutkusu nedir? Tabii ki bunun dışında onu kimin çektiği, kimin yaptığı, senaryonun gücü ne anlatıyor? Her şeyden önce tabii ki ne anlatıyor bu hikaye? Bunların hepsine böyle genel bir bakış açısıyla bakarsınız. Ama özünde sizi böyle yakalayan tek bir şey vardır aslında. O da değişir. Bazen bir yönetmendir mesela, bazen roldür, bazen de işin kendisidir ya da o yapımcının kendisidir.